Burası 375 hektarmış. Yani yaklaşık 520 futbol sahası büyüklüğündeymiş. İnanmayacaksınız ama burada girişte bir yerde şeytanın ayak izi varmış. Aslında burası 2. Dünya Savaşı'nda bombalanıyor. Özendiğim bir şey daha göstereyim mi? İlham alınsın diye söylüyorum. Bakın canlı. Otellerin bazılarında şey yazıyor. Klimasızdır. Şu 5 euro ya sadece. 4.99. Buranın çok ünlü bir futbol kulübü var. Bayern Münih böyle bir kardeşimizdi. Bunu da ilk defa görüyorum bu arada. Almanya'ya geleceğim, pişi yiyeceksin. Üstüne de otlu peynirli börek. İşte o bile burada çıkıyor ve yılda 6 milyon turist bu festivale katılıyor. Münih'teki en güzel tarihi yapılardan birinin içindeyiz şu anda. Hoş geldiniz Almanya'nın en pahalı kentine. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Günaydınlar. Arkadaşlar takdir edersiniz ki bir yandan gez, bir yandan video çek, bir yandan adresi bul. Hiç kolay değil. Hanım da canlı canlı görüyor. Yani hani ekranda izlemekle bunu yaşamak, bunu bir anda çekip anlatmak. Hani metroya mı bineceğim, nerede ineceğim bir yandan anlatacağız. Kolay mı? Özellikle bence akşam gelmek daha zordu. Çünkü akşam ben şeyden korktum ya. Denizli saat 2 civarında bir McDonald's'ta dedik ki çok acıktık. Çok hiç yani yememiştik. çekmeye enerjimiz kalmadı çünkü açtık. Yemek de yememiştik. Gözümüzün önünde resmen İnsanların üstüne su döktüler. üzerine su döktüler. Birbirlerine bilinçli bir şekilde böyle omuz atıyorlar falan. Evet ya. Denize dedim ki yani Bazı burada şeyler gördük huzursuzluğu. Onlar için de isimlendirmeyelim. Ya çok ilginç bir ortamdı. Hani Burçin ilk defa gördü. Yani burada bazı işte aralarında hala münakaşa olan kesimler olabiliyor. Canlı canlı gördüğümüz bir durum oldu. Şimdi o konulara çok girmeyelim, can sıkmayalım. Çünkü üzücü şeyler bunlar. Biz de lütfen kalkalım buradan, ben çok korktum dedim. Deniz de sağ olsun. Çünkü ortam çok gergindi. Her an birisi bize de saldırabilirdi. Ya düşün, biz bak sipariş vereceğiz. Ayağımızın yanından su döküyorlar temizlemek için. Hani gidin diyorlar. İçeriden hani siz bir müşterisiniz. O yüzden ilk izlenimimiz misafirperverlik açısından kötü oldu ama toparlayacağız. Şuranın güzelliğine bak. Hava cam. Biliyorsunuz şu anda Avrupa'da çok aşırı sıcaklar var. Bu yüzden gerçekten sıcaktan dolayı gezmek kolay olmayabiliyormuş. Hatta şurada bir otelde kalıyoruz, Holiday Inn'de. Burada da fiyatlar 150 euro civarında. Ama en azından gayet şık, temiz, güzel bir otelde kaldık. Yani Rodos'takinin yanından 1000 kat daha iyiydi. Almanya şartlarında okeyiz biz zaten buna. Bir de dikkatimizi çeken bir şey var. Hava çok sıcak olduğu için otellerin bazılarında şey yazıyor. Klimasızdır diye uyarmışlar. Çünkü Avrupa'da klima sistemi bizdeki gibi değil. Isınma var, soğutma yok. Hatta haberlere çok görmüşsünüzdür. Paris'te, Fransa'da yok çünkü klimaları. Böyle de belirtmişler. Bunu ilk defa gördüm. Sokaklara çıktık. Harika bir hava var. Burası da güzel bir pizzacıya benziyor. Kokusu resmen yürekleri deldi ama biz yerel bir şey yiyelim. Gel. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Bak sevgili dostlar, şu anda şu görmüş olduğunuz nehrin ismi Isar Nehri. Biz şuradayız. Münih'in şu köprüden karşıya geçeceğiz ve merkeze gideceğiz. Normalde şuradaki Münih Merkez İstasyonu'nun orada otel tutacaktık. Ama yorumlar hep tekin değil yazıyordu. Hatta şöyle bir eleştiride bulunmuş birçok insan. Yani Almanya'nın en güvenli, en iyi finans ve aslında yönetim merkezlerinden bir tanesinde nasıl olur da böyle tekin olmayan bir yer olur. Biz de tam orayı alıyorduk. Bütçesel olarak biraz daha iyiydi. Sonra yorumları okuyunca dedik ki vazgeçelim. Burası gayet iyiydi. Şu anda o nehrin üzerindeki köprüden merkeze doğru yürüyoruz. Merkezde bir karnımızı doyuralım önce. Bolca böyle sağımızda, solumuzda her yerde kiliseler ve tarihi yapılarda göreceğiz. O kısma sonra değiniriz. Önce bir enerjiyi alalım. Biz aslında şu anda Alplerin arkasındayız. Ön tarafında, yani Akdeniz tarafında olsaydık işte İtalya'da, Fransız sahillerinde ya da İspanya'da çok sıcak günler yaşardık pek muhtemel. Burada hava çok daha iyi. Bilerek yukarıya doğru çıktık. Çünkü inanın bana Akdeniz'de şu an hava 40 derece olduğu için çekim yaparken başımıza güneş geçiyordu. Şu an birazcık yayla havasını hissediyoruz. O az önce bahsettiğim nehir de böyle kentin içinden akıyor. Sağ taraf Eskişehir merkezi, sol tarafta biraz daha yeni olan yerdi. Ve tertemiz, bakın. Bir tane ne çöp var ne bir düzensizlik. Bu konuda gayet Avrupa'nın en gelişmiş ülkesi. Çünkü mesela İtalya'da bunu göremiyorsun, İspanya'da bunu göremiyorsun ama İsviçre,
Almanya, Avusturya domine eden hem ekonomik anlamda hem de düzen anlamında bence en başarılı ülkelerden ki Norveç, İsveç, Finlandiya bunları saymıyorum bile. Sonuçta şu an dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan ülkedeyiz. Harika bir hava var. Sabah saatlerini biraz geçtik, öğleye geldi. Biz bir şey yemedik. Daha kahve içmiştik. Çekimde de yiyelim diye böyle bir yere geldik. Schmalznudeln adında bildiğiniz pişi yiyeceğiz. Buranın pişi meşhurmuş. Bir de Avrupa'da sevmediğim bir şey söyleyeyim. Kamerayı hiç sevmezler. Asya gibi rahat değildir. O yüzden özellikle insanların olduğu yerlerde çekimde zorlanacağız. Baştan söylüyorum. Bunu çok yaşadım çünkü biliyorum. Burası da tarihi yerlerinden biriymiş. Bakalım Almanya'da pişiyi, bu Baviera bölgesinde özel pişiyi nasıl yiyorlar? 19-20 euro. 2 portakal suyu, 2 tane pişi söyledik. 20 euro gayet iyi bir para olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi böyle bizdeki pişinin şekerlenmiş hali. Bu sıcak olanıymış. Bayağı sıcak bu arada. Hangini deneyeyim Burçin önce? Bıçak alayım, dur keselim. Almanya'ya geleceğim, pişi yiyeceksin. Üstüne de otlu peynirli börek. Harika. Müthiş. Baksana bir. İsmi neydi? Bilmiyorum. Tamam, bunun isimlerini de verelim ki denemek isteyenler olursa. Siz fotoğraflarını gösterirsiniz. Gerçekten çok beğendim. Yediğim en iyi hamur işlerinden bir tanesiydi. O yüzden mutlaka burayı yazarsınız dostlar. Bu birazcık enerjiyi almalıktı. Çünkü daha çok güzel yemekler de yiyeceğiz. Çok güzel yerlerde görüp gezeceğiz. Hadi bakalım devam. Victual'in Mart'tayız. 1807'den beri yaşayan bir pazar burası. Cumartesi günü sabah saatlerinde böyle insanlar tezgahları kurulan bu pazara geliyorlarmış. İster ayakta, ister oturarak bir yandan kafelerin keyfini çıkartıp bir yandan pazarlardan alışveriş yapıyorlarmış. Tabii görece biraz pahalı pazarlardır böyle meydanlara kurulanlar ama gelmişken şöyle hem pazar hayatını görelim hem de neler yiyorlar. Fiyatlar nasıl bakalım. Baksana kirazların güzelliğine. 100 gramı 1.95 kirazın Burçin. Kilosu 20 euro. 1 kilo kiraz Almanya'da. Düzen var değil mi? Evet, Çok böyle tek düzenli. tek tane tane konmuş hepsi. Ama dediğim gibi yani bu pazarlar pahalı olur. Organik mi yoksa turistik mi? Orasına siz karar verin ama şu küçücük domatesler bile 10 euroymuş. Envai çeşit zeytin var. Daha çok Yunanistan'dan gelmiş. Kilosu 20-25 eurolara falan satıyorlar ama çok güzel görünüyor zeytinlerde. Tabii Almanya'da istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Pahalısından ucuzuna ne ararsanız var. Birkaç da market gösteririm ben size. Baksana işte bak tam bir hafta sonu Almanya Şu kalabalığı. an hafta sonunda değiliz ki ama. Niye cumartesi? Bugün cuma. Cuma mı? Bugün cuma. Bir dakika ya. Bugün cuma. Burçin bende günler kaymaya başladı. Hayırlı olsun. Tam artık gezilere entegre olmuşuz. Çünkü tarihler şaşırıyor. Cuma'ymış mesela. Hiç fark etmemiştim. Bu Baviera eyaletinin aslında eskiden de başkenti Münih'miş ve daha çok bira üretimiyle biliniyormuş. Hatta bir Gartenlar falan var burada yani bira bahçeleri. Oraya da götüreceğim ben sizi. Hani hep diyorlar ya işte Almanlar birayı seviyor vesaire. Hani tamam bunu biliyoruz. Ama dünyaca ünlü burada çok bir bildiğiniz sizlerin de Oktoberfest var. Bira festivali. İşte o bile burada çıkıyor ve yılda 6 milyon turist bu festivale katılıyor. Aslında bir nevi işte 2-3 hafta süren geleneksel bir eğlence ama artık dünyada da nam salmış bir alkol adı altında festival olarak bilinse de aslında bu Baviera kültürünün bir parçası. Özellikle Eylül sonu, Ekim başında buraya gelirseniz buraların her yerinde o festivalin etkilerini görebilirsiniz. Benim de demiştim ya videonun başında listemdeydi. Çok gelmek istiyordum. Burçin'e 3 aylık vize çıktı. Belki Ekim'de yine geliriz buralara. Çünkü plan yapamıyorsunuz vizeye göre olunca her şey. İçimde ukde kalan festivallerden biriydi. Hani Münih'e sırf bunun için gelirim diyordum. Şu anda da işte aslında Eskişehir'in merkezindeki Münih'in o sıradan ikonik yapılarını görüyorsunuz. Gelmişken kentin tam merkezindeki bu kiliseyi de bir görelim hadi.
Kafası kopmuş. Garibimin ya. Zamanla düzelir inşallah. Evet, sokak sanatçılarına her zaman destek olalım. Burçin Hanım gerekeni yapıyor. Teşekkürler. Kiliseden çıktık. Böyle trafiğe kapatılmış bir caddeyi geziyoruz. Böyle bir kardeşimizdi. Bunu da ilk defa görüyorum bu arada. Daha önce hiç bu tarz sokak sanatı kostümü icra eden birini görmemiştim. Marienplatz, buranın ismi. Meydanlarındayız tabiri caizse. Harika bir belediye binası görüyorsunuz. Barok mimariyle yapılmış. İçinde aslında çok güzel de bir kütüphane var ama bugün kapalı. Hatta açık olduğu günlerde de özel turlarla daha çok giriliyormuş. Get Your Guide'dan falan alınca aklınızda bulunsun. Meydana geldiğinizde böyle hiçbir düzeni bozmayan, gayet fıstık gibi korunmuş yapıları görüyorsunuz ama en ilgi çekicisi bu. Bir de aslında burası 2. Dünya Savaşı'nda bombalanıyor. Hatta ismini çok bağırarak söylemek istemiyorum. Adolf Hitler'in ideolojilerinin doğduğu yer de burası. Hatta ona muhalif olan beyaz partililer mi birileri var. Karşılık olarak çok tehlikeli olduğunu düşünüyorlar düşüncelerinin. Ve işte Hitler arkadaşlarıyla burada örgütleniyor. Münih kentinde. Ve burası özünde 1800'lü yıllara kadar Bavyera Krallığı'nın toprakları. Sonra 1800'lü yılların sonunda Almanya ile birleşiyorlar ve Almanya'ya dahil oluyor. Zaten Münihliler de kendilerini daha çok Bavyeralı olarak da adlandırıyorlarmış. Bavyera eyaletinden dolayı. Ve 2. Dünya Savaşı'nda bombalansa da kentin birçok yeri yine de böyle çok güzel binaları hem restore etmişler hem de korumuşlar. Şöyle bir binanın içini de görelim dedik. Tam olarak içeriye giremesek de arka taraftaki bölümüne girebiliyorsunuz. Şu kısım galiba yeni daha restore ediliyor. İnsanlar da böyle sessiz sessiz oturmuşlar, binayı inceliyorlar. En çok takdir ettiğim şey mimari. Yani düşünün, bu topraklar yıllarca birbirlerini yemiş ülkelerin aslında savaştığı. Düşünsenize, Hitler mesela Fransa'nın sahillerine kadar gitmiş. İspanya'yı da alıyormuş. Neredeyse bütün Avrupa'yı. Açgözlülüğünden dolayı Sovyetlere saldırınca işin rengi değişiyor ve batıdan da Amerika gelince her şeyi kaybediyor. Ondan sonra bütün Avrupa'yı yeniden kuruyorlar. Kaç yılda? 70 yılda. Ve birçok gördüğünüz bina ki Dresden mesela en çok bombalanan kenttir Almanya'da. Sıfırdan yapıyorlar ya. İnternetten fotoğraflarına bakın. Birkaç tane böyle dini mabedin kubbesi kalıyor sadece ayakta. O yüzden 50-60 yılda bu ülkeler bir şekilde düzeni sağlamayı başarmışlar. Ben düzen hastasıyım. Japonya'da da bunu söylemiştim. Kaldırımından, parkından, bahçesinden, bisiklet yolundan, binaların düzeninden, tabelaların düzeninden bence bir toplumun yaşam ve refah seviyesi daha güzel yere gelebilir diye düşünüyorum. Bu videonun da konusu bu olsun. İlk izlenimlerini söyle. Çok düzenli bir şehir. Başta göze öyle hitap ediyor ki yani sokaklarda normal sıradan bir sokağa gezerken bile sanki böyle güzel bir sanat eserini izliyormuşsun gibi hissettiriyor. O yüzden kesinlikle Avrupa müthiş. Yani böyle özendiricilik falan değil ama doğruya doğru, Yanlış, eğriye eğri. İlham alınsın ya en azından. Yani mimarlar, iç mimarlar, planlamacılar, mühendisler vesaire ilham olsun. Binaların tasarımları o kadar güzel, nizami ve renkleri bile Aynı birbirleriyle uyumlu, değil mi? yapılmış ki yani müthiş. İnsan gerçekten bir tabloya bakıyor gibi hissettiriyor. O yüzden devam. Özendiğim bir şey daha göstereyim mi? İlham alınsın diye söylüyorum. Bakın canlı. Nasıl bir sokak sanatı bu ya? Helal olsun. Ve ilk başta Burçin'le iddiaya girdik. Burçin gerçek değil, nasıl olacak ya dedi. Vallahi gerçek, kıpırdıyor ve bu sıcakta. Darısı başımıza. Ben bundan çok bizim ülkemize de olsun istiyorum ama sokak sanatları konusunda bence böyle özellikle görsel sanatlarda ilham alınması gereken bir örnek daha. Ben de ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Helal olsun. Ben az önce bir hata yaptım. Yanlışlıkla Burçin'e hadi gel dedim H&M'e bakalım fiyatları gelmişken gör kıyaslarsın dedim, çıkaramıyorum. Hadi gelin size de göstereyim. Yani kadınları nasıl ben kendi elimle alışveriş dükkanına sokup bu hatayı yaptım. Var ya gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi. Ama haksız da değil. Şu 5 euro ya sadece. 4.99. Yani o kadar uygun ki fiyatlar. Şimdi 5 euro dediğin şey burada bir tane kahve parası aslında. Bak birkaç şey daha göstereyim gelin. Şuradakiler de 4.99. Bak 2.99 ya şunlar. Normalde 10 euroymuş. 2.99'a düşmüş mesela. Şunlar 6.99. Kaç paraymış aşkım? 12 euro mu? İnanmıyorum. Çok güzel bu arada. Nasıl? Böyle bir fiyat var mı ya? Nasıl olabiliyor bilmiyoruz. Aynısı bizde kaç para?
Bak canlı canlı görün. 13.99. Ben sana tamam 100 lira vereceğim. Herkes şahit olsun. 100 lira öyle istediğini son yap ama şimdi değil. Şimdi biraz gezelim. Ben seni öylesine soktum buraya. Gör fiyatları diye. Ama çok güzelmiş. Burada 100 liraya var ya bavulu doldurursun şu an. Bence de. Aklımızda Güzel şeyler bulunsun. var. Dur. Tabii ki kadınlar böyle, ben böyle derim. Çünkü ben bir erkeğim. Vallahi bir daha ablanı falan da getir yanında, beraber gezin ya. Bu ne? Şu an baskı yiyorum arkadaşlar. Ya siz de tahmin ediyorum, beyler özellikle, aileler de çok izliyor. Öğreneceğiz. Ben yeni öğrenmeye başladım. Demek ki dükkana sokmamam lazım. Hadi devam. Oo, çok güzel görünüyor. Beğendiğim bir özellik daha söylemek istiyorum. Şu binada şu anda bir restorasyon ya da hatta arka tarafta yeni yapılan bir yapı var. Görüyorsunuz vinç kulelerini. Ama güzel görünsün, doku bozulmasın diye dışarısına sanki burada bir apartman varmış gibi şu şekilde tasarlamışlar. Aslında bu gördüğünüz bir yapı değil, tamamen fotoğraf. Arkasında da devam eden bir inşaat var. Dostlar, 1468'de yapılan bir kiliseye geldik. Şimdi normalde ben size kilise göstermeyecektim ama burada ilginç bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum. Burası, kulesi 100 metre ve hala nasıl yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Çünkü diyorlar ki o dönemin teknolojisiyle imkansız. Onu geçtik ama gel Burçicim. Burada girişte bir yerde şeytanın ayak izi varmış. İnanmayacaksınız ama Meryem Ana Kilisesi diye geçiyor ve şeytan buraya geliyor. Hatta İçeriye burayı kontrol etmeye geliyor. kontrol etmeye geliyor. Diyor ki bundan sonra burası benim diye, ama bir bakıyor ki içeride hiç pencere yok. Sonra diyor ki dalga geçiyorlar. Halbuki pencereleri burada duvarların arkasına gizliyorlar. Gizledikleri zaman da şeytan kaçmaya çalışıyor ve ayak izini bırakıyor. Peki o ayak izi nerede? İnşallah boş anlatmamışımdır. Bulacağım bir dakika. Şurada olabilir. Onu gösteririz birazdan da. Böyle kilisenin önünde bir sulak alan var. Nehrin kenarına oturmuş millet hem dinleniyor hem içkilerini içiyorlar. Ama kilise de burası hemen önünde. Avrupa'da böyle şeyler de oluyor. İnsanlarda fark ettiğin bir şey var mı? Çok sakinler. sakin ve huzurlular. Evet. Kimse bağırmıyor. Hiç kimseden yüksek sesli bir tartışma, konuşma, münakaşa asla görmedim. Hatta Deniz'e dedim ki Niye bu kadar sakinler? Çocuklar bile ağlamıyor. Bu ülkenin genel karakterlerinden bir tanesi ama ben inat ettim, o şeytanın ayak izini bulacağım. Aha buldum. Vallahi bak. Bu şeytanın ayak izi olarak biliniyor. Tam olarak yerde. Bak herkes ona geliyor zaten. Direkt bastılar. Sözde ayak izi buymuş. 43 numara falan. Tahmini. Ve kilisenin bak içerisine girdiğinizde böyle bir ambiyansı var. Halbuki pencereleri de varmış ki. şey söyleyeceğim, aslında bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar? Şeytanlar iki ayaklı, normal ayakları olan. Bence birazcık efsaneye göre yapmışlar insanları çekmek için. Ve böyle gerçekten 20.000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir dini mabetlerini görüyorsunuz. Şurada küçük bir enstrümandan geliyor bu ses. Şu an öğlen 3 oldu. Sanırım her saat başı böyle bir gürültü yapıyor. İnsanlar da gelip fotoğraflarını çekiyorlar. Teşekkürler. Harika bir gösteriydi. Devam. Şimdi trafiğe kapalı bir caddeye geldik yine. Böyle bir dünya dükkanların, mağazaların olduğu bir yer. Burası direkt caddenin üstünde çok ünlü bir kilise. Asam Kiriş diye geçiyor ismi. 1733 yılında yapılmış barok mimarisi. Özellikle içi harikaymış. Bir de bunu görelim gelmişken. Bak. Yani diğer kiliselerden ne kadar farklı. Küçücük. Ama iç tasarımı bambaşka. Burayı 1700'lü yıllarda aslında iki tane kardeş inşa ediyor. Kendi kiliseleri olacak şekilde. Ama sonra halk o kadar baskı yapıyor ki bunu kamuya açmak zorunda kalıyorlar. Gerçekten de hani Münih'teki en etkileyici, en ikonik yapılardan bir tanesi burası diyorlardı. İçine girdiğinde anlıyorsunuz. Küçük bir yerde ama gelmişken görülmesi gerekiyordu. Acıktık mı Burçin Hanım? Bir artık buraya kadar gelmişken bir de hamburger gömelim mi? Evet, buranın bayağı meşhur bir Hamburgercisi var. Oraya gideceğiz. Enerji almaya.
Hadi. Uçakta mı bir yerde nerede tam hatırlamıyorum. Bir suya 3 euro vermiştik. O günden itibaren bayağı bir isyanlı su konusunda günlerimiz oldu. Şaka maka Avrupa'nın çoğu yerinde özellikle İsviçre'de, Almanya'da çeşme suyunu içebiliyorsunuz mesela. Şu an yolun kenarında buz gibi bir çeşme suyu. Ve insanlar şu an burada yanıyor. Hani bana deseydiniz ki ya Deniz Almanya'ya gideceksin, terleyeceksin, yüzmek isteyeceksin. İnanmazdım. Öyle bir sıcak yaşıyoruz. Çünkü bak parkın kenarına da küçük bir suyun aktığı havuz yapmışlar. Hem burada serinliyorlar. Hem de bak ayaklarını sokmuş kadın mesela. Günün yorgunluğunu, sıcaklığını atıyor. Bakın kardeşim ne yazıyor? Döner. Hong Kong'dayken abiye demiştim ki abi niye döner yazmıyorsun şivarma yazıyorsun demiştim. Kardeşim onu kimse bilmiyor demişti. Al bak Almanya'da döner diye satılıyor. Bu arada Almanların bir iddiası da var. Türkler olmasaydı yemek konusunda biz bu kadar doymazdık diyorlar. Aç kalırız değil. Orada bir yanılsama olmasın. O yüzden Türk mutfağını da çok seviyorlar. Burada bir dönerci görüyorsunuz ama döner yemeyeceğiz tabii ki. Başka bir şey tadalım dedik. Döneri ilerleyen günlerde yeriz. Daha özlemedik çünkü hani lahmacununa kadar var. Burada çok ünlü bir zinciri var, burger zinciri. Rufus Burger diye şehrin farklı yerlerinde dükkanları var. Şimdi bunlardan bir tanesini deneyimleyeceğiz. Afiyet olsun. Öyle mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan. Konya'dan. Afiyet olsun. Nasıl, güzel mi? Yolunda mı her şey? Güzel. Her şey yolunda. Bir şey söylemek ister misiniz Konya'ya? Bütün Konya'ya Bizi izleyenlere selamlar. selamlar. Size Ahmet hayırlı Yusuf. olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki video yardımcı oldu mu size? Evet, yardımcı olun. Nerelere gittiniz? Senin oraları gezdik. Bu çarşı, yan tarafta pazarın olduğu yerleri gezdik. Daha yeni geldik. Hı hı, çok güzel. Gideceğiz. İnşallah. Tavsiye ettiğiniz yerler varsa yine gideriz. Ya biz buraya sadece aktarma yapmaya geldik. Şimdi Avusturya, İsviçre devam edeceğiz. Çok güzel. İyi gezmeler Afiyet o olsun. zaman. Porsiyonlar ne kadar büyük değil mi Avrupa'da? Çok dolu ya. Çok Gerçekten dolu. hem Evet. içleri çok dolu hem doyurucu. Biz de nasıl bitireceğiz diye Değil düşünüyoruz mi? yani. Evet, direkt onu fark ettim. Afiyet Aynen olsun. öyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Afiyet olsun. Nereye oturacaksın? Direkt buraya oturabiliriz, gel. Bak onlar da mesela bizi izleyip gelmiş. Avrupa'yı geziyorlarmış. Normal bir klasik burger sadece 7.90. Menü yaparsan 8.90'mış. Şöyle yazıyor. Yani 9 euroya bir menü alabiliyoruz. Hadi bakalım deneyelim, dedikleri kadar var mı? 14.50 verdik kişi başı. Böyle bir hamburger geldi. Yanında kola ve patates kızartmasıyla. Bakalım Almanya'da dedikleri kadar ünlü müymüş bu burger? Gayet iyi. Sadece ekmeği güzel, özel bir ekmek. Hamburger ekmeği ama biraz daha pufuduk olsa iyi olabilirmiş. Suyu, burgerın etinin ve tadı harika. Afiyet olsun Burçin Hanım. Hadi enerjiyi alalım. Daha çok fazla yürüyeceğiz, parklara gideceğiz. Afiyet olsun. Şimdi buranın çok ünlü bir futbol kulübü var. Bayern Münih. En çok şampiyon olmuş takımları. 1900'lerde kurulmuş bir futbol kulübü. Bayern ismi de işte hani biz Bavyera diyoruz ya. Oradan geliyor. Bayern'den de başkenti de Münih olduğu için Bayern Münih. Şehrin de her yerinde böyle Bayern Münih'in storelarını görüyorsun. Geldiğimizde bir maç olsaydı seve seve gitmek isterdik. Gelmişken bir bakalım, gel Burçin. En ünlü formalarından Almanya'nın ne kadarmış? 100 euroymuş, 60'a düşmüş mesela. Gayet uygun, 60 euro. Instagram Bir Hayalin Peşinde de anlık bir dünya story atıyorum. Oradan takip edersiniz dostlarım. Bir Hayalin Peşinde de yazıyor. Bırakırız buraya. Niye bunu söyledim? Az önce böyle Münih'e geldiğimizi paylaştım. Sağ olsun burada bizi takip eden birçok insana davet etti ve genel yorum şuydu: hoş geldiniz Almanya'nın en pahalı kentine demişlerdi. Gerçekten onu hissettim. Yani bir Berlin'deki ya da işte Hamburg'daki uygunluğu burada hissetmiyorsunuz. Oteller bile oldukça pahalı. Ama yine ne diyorum, biz Yunanistan'dan buraya geldik. Orası da çok pahalı. Bence artık çığırından çıkmış İki yani. kahveyi 15 euro ödedik. Az önce. 2 kahve işte bahşişiyle 15 euro. Ama o Rodos'ta da hatırlıyorsun bazı oteller vardı. Gecelik o gün 500 euroydu mesela. Rodos ya. Rodos'un gecelik fiyatları çok pahalı. Hani garip bir şekilde de burada uyguna kalabilecek yer bulabildik. İşte uygun dediğimizde günlük 160 dolar falandı yani. Ama ona rağmen hani birazcık daha Almanya'nın diğer şehirlerine gitseniz bu paralar gayet bence afaki diye düşünüyorum. Takipçilerim de bana hak verdi. Ama geleneksel kıyafetler gibi. Ha, evet. Geçti bak abi. Bunların işte geleneksel kıyafetleri az sonra bağlayacağım. Ama merkezde nerede kalırsınız Münih'te, bizim kaldığımız otel neresiydi açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Buna göre çünkü hem daha uygun hem daha güvenli
görece öyle olduğunu düşünüyoruz. Oraları değerlendirirsiniz. Şimdi geleneksel kıyafetler, kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı isimleri var. Almancılarını hatırlamıyorum. Ama öğrendiğimiz bir şey daha oldu. Burası Berlinlileri sevmiyor, yani Kuzeylileri. Kuzeyliler de buradaki insanları sevmiyorlar çünkü Bavyeralıları köylü olarak görüyorlar. Bunlar da Berlinlileri burnu kalkık, kendilerini sözde entelektüel, şehirli olarak gördüklerini düşünüyorlarmış. Böyle bir aralarında münakaşa oluyormuş genel olarak ama Bavyera bölgesi de daha çok dediğim gibi tarımıyla, hayvancılığıyla ve tabiatıyla öne çıkıyormuş. Yani düşünsene şöyle güzel yapılmış binanın altında hiç sırıtmadan mangonun mesela tabelasını da koydurmuşlar. Bunu iyi başarmışlar. Helal olsun. Harika bir parka geldik. Biraz sonra size çok güzel şeyler de anlatmaya çalışacağım. Ama şu ana kadar hissettiğim şey şu. Bakın arkadaşlar, müthiş korunmuş binalar. İnsanlar bisikletleriyle çocuklarını da dahil alıp gezdiriyorlar. Şehrin içerisinde neredeyse kimse araba ya da motorla bir şey kullanmıyor. Ve müthiş bir havada size bu güzel parkı anlatacağım. Çünkü bu coğrafya dedim ya bira ile öne çıkmış. Özellikle güneydoğusunda burada dünyada en çok kişi başına bira tüketilen bölge olarak bilinen yerler var. Kişi başı 300 litre diye biliyorum. Ve bu insanlar öyle birayı çok seviyorlarmış, öyle büyük mahzenleri, üretim yerleri varmış ki devasa parklar yapmışlar serin tutmak için. Ve bunlara da Biergarten demişler. Yani bildiğiniz bira bahçesi. İşte şimdi şehrin içindeki en büyük parklardan birine geldik. Ve bunun ismini İngiliz bahçesi olarak biliniyor. Yani şöyle söyleyeyim, şu ana kadar gösterdiğim bütün alanın yaklaşık olarak 30 katı büyüklüğünde bir parkı gezeceğiz. Ne kadar gezebilirsek. Gelirsin Avrupa'nın birçok yerinde kimse kimseye karışmaz. İster çime uzağın, ister sandalyeni getir. Gayet doğanın, parkın, bu şehrin merkezindeki güzelliğin keyfini çıkartırlar. Bence bir şehri şehir yapan zaten oranın kalabalıklığı değil, sosyal yaşam imkanlarıdır. Ve Avrupa'nın birçok güzel kentlerinde bence bunu iyi başardıklarını düşünüyorum. Bak ailecek gelmişler, oturmuşlar. Çocuklarını büyüterek huzurla günün keyfini çıkartıyorlar. Buradan gelirken dikkatimi sağda çok güzel böyle bir yapı dikkatimi çekti. Münih Residence diye geçiyor. Yani Münih Sarayı 700 sene boyunca buradan yönetmişler birçok yeri ve Almanya'daki şehir içindeki en büyük saraymış bu. Hatta geçmiş dönemlerdeki birçok aileye de ev sahipliği yapmış. İkinci Dünya Savaşı'nda da bayağı bombalanmış çünkü aynı zamanda yönetim merkeziymiş burası. Çok tahribat almış ama sonra yeniden restore etmişler. Ama şu ana kadar biz aslında bir park görmedik. Asıl İngiliz bahçesi ileride başlayacak. Sadece giderken sağıma dikkatimi çeken güzel bir yapı olduğunu söylemek istemiştim. Devam ki. Şimdi burada çok güzel bir salonların olduğu yapının içinde odalar var. Birkaç tanesini gezebiliyormuşuz. Hatta müze de varmış. Gelmişken birazcık da sosyal yönünü gösterelim. Bu ne yani? Hep sürekli yok fiyat göster. Yok Burçin'e kıyafet alma planı yap. Yok önce Happy Wife, Happy Life. Görmüştüm. Evet çek. Buranın en güzel odalarından bir tanesiymiş. Bu ne ya? Bu şeyin mimarisine benzemiyor mu? Tayland'da gördüğümüz tapınaklar. Budizm etkisini görüyorsun değil mi? Buradakiler standart heykeller. Ama asıl Burçin film setine hoş geldiniz. Müthiş. İşte Münih'teki en güzel, en iyi korunmuş tarihi yapılardan birinin içindeyiz şu anda. O kadar güzel korumuşlar ki yukarıda motiflerin hepsi Hazreti İsa ve o dönemin eserleriymiş. Burada da eski yöneticilerin heykellerini görüyormuşsunuz. Sağlı sollu bir dünya var. Çünkü şu anda çok zamanımız yok. Çünkü burası 5'te kapanıyor bu alan. Biz biraz koştur şansına da bulduk diyebilirim. Ama gerçekten içeriye girdiğinizde bütün o tavandaki özellikle motifler, çizimler şahane. İyi ki gelmişiz. Şimdi odaları geziyoruz. Burası o dönemde misafirlerin ağırlandığı bir odaymış.
Şu işlemeler altınmış. Ve böyle altın varaklı odaların içinden diğer tarafına doğru ilerliyoruz. Abi her dönemin bir zenginliği gösterişi varmış. Herkesin bir zenginlik peşinde koştuğu, doymadığı, toprakların, paranın, gösterişinin yetmediği dönemler varmış. Dünyanın neresine gidersen git, illa bir saray, illa bir zenginlik, bir şey görüyorsun. Almanya'da da görüyorsun bunu, Norveç'te de. Her yerde var. İnsan böyle yerleri gezerken hep şeyi düşünüyor. Gerçekten yani bir sınırsız güç verildiğinde ve para verildiğinde zorlamışlar ya her şeyi onlarda. Bunun benzerini mesela Rusya'da da görüyorsun, St. Petersburg'da, Paris'te de görüyorsun, Londra'da da, Almanya'da da böyle bir zenginliğin içinde yaşamış buradaki yöneticiler. Hanenin üst işte akrabaları vesaire sıradan bir o dönemde bile saraylarıymış. Bu da taht odası. Buraya girerken çok bir beklentim yoktu ama gerçekten insan girdiğinde anlıyor. Bakın şu anda başka odalardan birine daha girdik. O dönemdeki insanların portrelerini de böyle yapmışlar ya da olayları tasvir etmişler ve tamamen de altın kaplaması olduğunu düşündüğüm motiflerle süslemişler. Burası çok güzeldi. Vallahi bir gün Münih'e gelirseniz bu sarayı bence mutlaka görün. Sen beğendin mi? İhtişamlı. Çok güzel. Değil mi? Hiç dışarıdaki hayatla buranın alakası yok. Hatta dışarıdan çok sönük. İçeride daha böyle bir şatafat yapmışlar. Baksana. Ay bayılacağım. Sıcakta burçin. Ay bayılacağım. Sanatsal ve kültürel kısmına doyduysak şimdi park birazcık market fiyatları özümüze dönebiliriz. Güzeldi. Yine söylüyorum bir gün Münih'e gelirseniz buraya bence gelmişken görmenizi öneririm. Verdiğimiz en güzel 10 eurolardan bir tanesiydi. Hadi bakalım İngiliz parkı dedikleri yere doğru artık tam anlamıyla gidelim. Şunu marketten alsak 50 sent anca vardır. Ama buralarda dükkandan alınca 3 euroya su içiyorsunuz Almanya'da. Su çok güzel ama 3 euro birazcık gereksiz pahalı bence ama işte hizmet sektörü bu ülkelerin hepsinde böyle. Aynı Yunanistan'da söylediğim gibi. Parkın girişine böyle standları kurmuşlar. Buradan sonra her yerde böyle küçük küçük büfeler, restoranlar, mekanlar göreceğiz. İnsanların parkın içerisinde aslında keyif yapıp şehrin yorgunluğunu attıkları yerlermiş bunlar. Hadi gidelim. Ya Allah aşkına arkadaşlar, bilmiyorum yorumu siz yapın ama tek bir soru sormak istiyorum. Biz bakın daha şuradayız. Parkın girişindeyiz. Ve şuraları gidip gezmek istiyoruz, tamam mı? Şu kadarlık bir mesafe bile sadece 24 dakika sürüyor. Ve bu park normalde şuraya kadar gidiyor. Sonra internetten biraz araştırdım. Burası 375 hektarmış. Yani yaklaşık 520 futbol sahası büyüklüğündeymiş. Ve içeride 78 kilometre toplam yürüyüş, koşu alanı varmış. Uzunluğa bakar mısınız? Ya bu park değil, resmen küçük bir orman arazisi gibi. O yüzden Burçin'le böyle yürürken kaç dakika ya var diye baktık. Sonradan bir fark ettik. Yani şehirden daha büyük park yapmışlar tabiri caizse. Yürüyoruz. Daha girişine bile gelemedik. Parkın girişinde böyle bir nehir, akarsu sizi karşılıyor. Çok güzel böyle ağaçların olduğu bir yerden giriş yaptık ve insanlar böyle nehirde serinliyorlar. Bu arada serinliği de yüzümüze vurdu. Kilometrelerce böyle parkın içinde dolaşabiliyorsunuz. Allah çok güzelmiş burası. Daha ilk izlenimimiz bile en azından çok serin. Kesinlikle böyle bir yer beklemiyorduk. Nasıl park kardeşim bu? Şehrin içinde şelaleler akıyor resmen. İnsanlar işten çıkmışlar. Böyle bir parkın keyfini sürüyorlar. Müthiş. Özellikle bakın karşı tarafta akıntıya kapılarak böyle eğlene aşağıya iniyorlar. Bayıldım buraya ya, çok güzelmiş. Var ya, bir şey itiraf edeyim mi? Ben buralara kışın da geldim, baharda da geldim ama yazın hiç gelmemiştim. Yazın gelmek lazımmış. Yazın daha keyifli. Hani herkes böyle çok sıcak olunca hep yazlık yerlere gidiyordu. Gayet şehrin içinde de yaşam varmış ve bu şekilde nehir
güneş, orman keyfi yapıyorlarmış. Dünyanın en büyük 3. ekonomisi Almanya. 5,1 trilyon dolarla. Biz 16.'yız. 1,6 trilyon dolarla. Aslında burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sıfırı tüketmiş bir coğrafyaydı. Ne olmuştu? Hatırlarsanız Japonya'da da anlatmıştım. Hong Kong'da da Marshall Planı'yla bu savaştan müzdarip olmuş ülkeleri Amerika kalkındırma kararı almıştı. Onlardan bir tanesi de neresiydi? Almanya'ydı. İşte günümüzün Almanya'sında insanlar bu refahın keyfini şu anda böyle yaşıyorlar ve burası da mesela BMW'nin kurulduğu yer. Hatta BMW ilk uçak motoru yapmak için başlıyor ama sonra arabaya kayıyor. Ve burada da çok büyük bir müzesi var. Belki zaman olursa oraya da gideriz. Ama şunu demeye çalışıyorum. Günümüzün dev sanayi ülkesi Almanya aslında Amerika'nın katkılarıyla ve akabinde eğitimle, disiplinle bugünlere geldi. Ve o kaybetmiş oldukları şehirleri, dümdüz olmuş olan şehirleri bugün o insanların torunları bu şekilde rahatça kullanıyor. Dostlar, parkın ortasındaki mekanlardan birini görüyorsunuz. Böyle tıklım tıklım insanlar işlerinden çıkmışlar. Hatta bakar mısınız şunun güzelliğine ya. Çocukları da almışlar, bebeklerini. Böyle bir panayır havasında kentin ortasındaki bu devasa parkta keyif yapıyorlar. Gerçekten ne kimse kimseye karışıyor, ne bir gürültü patırtı var. Muhteşem bir ambiyans vardı. Almanlar bu işi çok iyi biliyorlar. Çünkü adamların yaptıkları sistemde herhangi bir kente yoğun nüfus yaratmamışlar. Her yere eşit dağıtmışlar. Gidin Almanya kentlerinin nüfuslarına bakın. Yani Hamburg'a bakın, Stuttgart'a bakın, Berlin'e bakın, Münih'e bakın. Hep böyle homojen bir şekilde dağılmış. Amaçları da hep her yerde sanayide olsun, sosyal bir hayatta olsun, güzel bir şehirde olsun diye uğraşmışlar. Mesela bu kentte tam kentin ortasında böyle bir alandaki pagoda diyebileceğim bir Japonya'daki gibi binanın 2. katında canlı müzik yapıp insanların hayatlarını böyle rahatça yaşamalarını sağlamışlar. Baksana şuranın güzelliğine ya. Gerçekten bayıldım. Münih gezmek için değil, yaşamak için diyorlardı. Haklılarmış. Bakın size ne göstereceğim. Almanya'da insanlar böyle kentin ortasında 520 futbol sahası büyüklüğünde bir parkta bu şekilde işten çıkmışlar, eğleniyorlar. Bir sürü insan da bekliyor. Gerçekten gördüğüm yaşanılası çok güzel kentlerden bir tanesi oldu Münih. Harika değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten yorumu siz yapın. Biz çok beğendik. Umarım sizler de ekranlarınızın başında beğenmişsinizdir. Ya bu çocuk çok iyi yaptı. Bakar mısınız? Çok hakim. Düşmüyor. Helal olsun. Yarın ben de geleceğim Burçin. Ne dersin? Deneyelim de. Allah gitti. Vallahi bravo. Bir şehri yaşamak için böyle aktivitelerinde değerlendirmek lazım. Ne dersiniz? Helal olsun Canat'ına ya. Bravo. Ama kendisi bilerek atıyor ki insanlara sıra gelsin. Evet, bilerek atıyorlar. Yani işsizler düşmezler, ayıp olmasın diye kendilerini bilerek atıyorlar. Az önce bizdeki martıya benzeyen bir araçta buraya kadar 1,98 euroya geldik. Onu çekemedik çünkü biraz meşakkatli bir heyecan yaşadık. Şurada çok güzel bir et restoranı bulduk. Dedik ki bayağıdır et yemiyorduk. Çünkü Yunanistan'da bayağı deniz mahsulü yediğimiz için hakkımızı bu akşam etten yana kullanalım dedik. El Gucho adında, ki Vietnam'la da gitmiş ve kazıklanmıştık ama Avrupa'da olduğumuz için burası öyle bir şey yaşatmayacak bizlere. Hemen şu sol tarafta şimdi yemeğimizi yemeye gidiyoruz. Bakalım Almanya'da et fiyatları, market fiyatları ne durumda? Vallahi aynı marka. Tam olarak oraya gittiğimizde ağlamıştık hatta. Demiştik ya öyle böyle kazıklamadılar bizi. Masanın üstüne menü koymuşlardı. Bir tanesi prime böyle etlerin oldu. Arkada da gizli böyle normal etler vardı. Unutamadığımız bir anı oldu tabiri caizse. Burada da bakın normal böyle güzel bir et yiyecek olsanız yaklaşık olarak 40 euro falanmış. Gayet iyi. Girelim bakalım. Burçin şuranın güzelliğine bak.
Bak bak, canlı canlı. Cam gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, bu akşam buradayız. Afiyet olsun. Günün en iyi saati başlayabilir. Avrupa'nın bazı kuralları var. Mesela koca mekandayız. Bizi şuradaki yan tarafa oturtmadılar. Akşam 10'da kapatıyorlarmış orayı. Yan taraftaki komşularımız rahatsız olmasınlar dediler. Şöyle bir menü geldi. Genel olarak steakler kapında gösterdiğim gibi 30 euroydu ama bazı böyle özel steakleri de varmış. Signature, imza kesimleri diye geçen etleri. Böyle 400 gramlık ribayları 51 euro. Ama normal bir steak yiyecek olursanız 25 ila genelde 35-40 euroya yemek yiyebiliyorsunuz. Bence gayet normal. Hadi güzel bir yemek yiyelim. Enerjimiz bayağı düştü. Yaklaşık 8 saattir video çekiyoruz. Bir küsür saat olmuştur. Siz de muhtemelen bunu 50 dakikada falan izleyeceksiniz. Ama size söylüyorum. Ekranının başındaki sana kardeşim ya da arkadaşlar. Eğer hala beğenmediyseniz, yorumda yazmadıysanız teşekkürler. Her şeye rağmen. Önden şöyle bir su söyledik. Başlayalım bakalım. Şimdi sonuçta tarımın çok iyi olduğu bir coğrafyadayız ve ben Avrupa'da genelde etleri çok beğeniyorum. Hatta bir listeleme vardır. Best Steakhouse 101 diye. Onun yaklaşık 60 tanesini deneyimledim ki en iyisi Arjantin'deki Don Julio diye geçiyor. O yüzden yorumumu yaparken eti çok seven, ikimiz de çok seviyoruz. Birisi olarak bir yorum yapalım bakalım. Bu ete 60-70 euro vereceğiz. Çok büyük bir et geldi. Gayet ikimizi de doyurur. Yanına hiç garnitür bile almadık çünkü çok aç değiliz. Hamburger falan da yemiştik. Amacımız biraz da etin tadını almaktı. Bakalım orta iyi pişirdiğimiz etimiz nasılmış. Burçin. Muhteşem. Dur. Sana da vermek istiyorum. Bekle. Sonuçta şimdi ekranların başında izleyenler diyecekler ki karına neden vermedin? Biraz karabiber, biraz tuz ektim. Biraz da ben eşimi çekeyim. Buyurun hanımefendi. Çok güzel. Çok iyi değil mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Böyle bir ortamımız var. Yemeğimizi de yiyelim. Güzel bir akşam olsun inşallah. Dostlar, akşam oldu. Ben ne hikmetse 10 yıl önce gelmedim. Bu sefer şaka yapmayacağım. Şöyle bir mekanı bloglarda okumuşum. Ori adında bir otelin alt katında güzel bir böyle pub havası olan kaliteli bir yerdi. Bir şeyler içtik, takıldık. 30 euro da para verdik. Akşamı dedik kapatalım. Çünkü yarın araba kiralayacağız. Ve buraya gelmemizdeki asıl amaç olan Avusturya ve İsviçre'yi beraber inşallah gezeceğiz. Amacım hem bu yolculukta tabii ki tek önceliğim, öncelikle Burçin Hanım'ı mutlu etmek. Akabinde beraber sizlere rehber çıkarmak polis giderse. Güzel bir gezi olacak. Doğa odaklı bir gezi yapacağız. İnşallah bu yazın sıcaklarında içimizin serinleyeceği destinasyonları sizlere göstermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde inşallah arabamızı kiralayıp beraber bir çift olarak Avrupa'da nasıl gezilir o bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize harika bakın. İyi akşamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.